Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, yine yepyeni bir tarifle sizlerleyim. Bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına geçmeden önce sizlerle nasıl pul pul döküldüğünü görmenizi istiyorum. Çıtır çıtır pul pul. Bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun arkadaşlar. Arkadaşlar tarifimize başlarken 2 su bardağı ılık suyumuzu tabağımıza, yoğurma tabağımıza alıyoruz. Unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. Evet, unumuzu yavaş yavaş dediğim gibi ilk önce bir miktar ekliyoruz. Sonra yetersiz geldiği zaman azar azar ilave ederek yoğuracağız. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı tuzunu da ekledik. Ve şimdi yoğurmaya, hamurumuzun yoğurulmasına başlıyoruz. Tezgahımıza bir miktar un serptik ve hamurumuzu yoğurduğumuz tabaktan aldık tezgahımızın üzerine. Toplamda 5,5 su bardağı un kullanmış olduk. Şu hamurun kıvamı bu. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Şimdi şöyle üzerinden hafif bastırıp üzerine de bir miktar un serptik. Arkadaşlar dediğim gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamurumuz oldu. Şimdi bunun üzerini kapatacağız. 20 dakika dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuz 20 dakika üzeri kapalı dinlendi. Şimdi bezelere ayırıyoruz. Evet, bezelerimizi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, bezelerimizi yaptık. 15 tane beze yaptım. Ve şimdi ilk bezemi açmaya başladım. Çok büyütmeyeceğim. Pasta tabağı büyüklüğünde açıp kenara alacağım. Evet, yeterince açtım ve kenara alıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde açıyorum. Evet, bezelerimizin tamamını açtık. Şurada 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ karışımına açtığımız hamurlarımızı şöyle bandırıp sonra şöyle bir tabağa alıyoruz kenara. Evet. Bütün hamurlarımızı aynı böyle
Yağ bandırıp kenara alıyoruz. Başka bir tabağa alıyoruz. Evet arkadaşlar, tamamını yağ koyduk ve şimdi üzerini kapatacağız. 20 dakika böyle dinlendireceğiz yağda. Evet arkadaşlar, hamurumuz yeterince yağda dinlendi. Tezgaha almadan önce tezgaha bir miktar, bir çorba kaşığı kadar tabaktaki yağdan aldık ve ilk hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Tabii ki hamurumuzun üzerine de bir miktar yağ döküyoruz. Hamur çok güzel kendi kendine açılıyor. Gördüğünüz gibi siz sadece ucundan tutup çektiğiniz zaman rahatlıkla açılabiliyor. Her defasında söylediğim gibi ufak tefek yırtılmalar olsa da tedirgin olmayın. Tekrar üzerine bir miktar yağ gezdiriyoruz. Ben iç harç olarak kıyma kullanıyorum. Tabii içinde kapya biber de doğramıştım. Evet. Arkadaşlar, ben kıymalı iç harç kullandım ama sizler istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Evet, böyle kapatıyoruz. Aynen böyle. Şu şekilde kapatıp ters çeviriyoruz arkadaşlar. Aynen böyle. Evet, ikinci hamurumuzu da aynı işlemden geçiriyoruz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi kıymalı iç harç olmak zorunda değil. Patatesli olabilir, peynirli olabilir, pırasalı, ıspanaklı. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Evet, katlama yöntemimiz böyle arkadaşlar. Ters çevirip yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, sonuncuyu da yaptık. Tepsimize yerleştirdik. Şimdi tepsimizin üzerini kapatıyoruz. Bir 15-20 dakika dinlendiriyoruz. Arkadaşlar, böreklerimiz tepside 20 dakika durdu. Şimdi üzerine bir yumurta sarısı ve bir çorba kaşığı sıvı yağ kattık. Eğer ki tabağınızda kalan yağ varsa onu katabilirsiniz. Yoksa sıvı yağ katabilirsiniz. Bizim gibi. Şimdi yumurta sarısı ve sıvı yağ sürüyoruz. Fırını da bu arada 180 dereceye ayarladık. Yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımını sürerken fırınımız da ısınıyor arkadaşlar. Evet, tamamına yumurta sarısı ve sıvı yağ sürdük. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok sıcak daha şu anda. Şöyle altını üstünü görmenizi istiyorum. Altı da çok güzel kızardı. Çıtır çıtır pul pul dökülüyor. Evet. Çok güzel oldu. Kesinlikle yapmanızı öneririm bunu.
Bir de iç kısmını görmenizi istiyorum. Daha çok sıcak dediğim gibi. Evet. Şöyle ne kadar güzel olduğunu gördünüz. Evet. Bizlerden bu kadar arkadaşlar. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.